Ciao a tutti. Hakan'la İtalyanca'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu articoli yani edatlar. Dersimizin konularına başlamadan evvel her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Ondan sonra hemen dersimize başlayalım. Videolarımızı lütfen izledikten sonra tekrar yapalım. Boş vakitlerimizi tekrar yapalım. Sözcükleri karıştırıp kelime haznemizi geliştirelim. Ne kadar çok kelime bilirsek o kadar kolay olacaktır kendimizi ifade etme şekli, anlatma şekli deyip hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi edatlar konuşmanın değişken bölümleridir ve atıfta bulundukları isimlerden önce gelirler. Bunlar cinsiyet yani eril ya da dişil veya sayı, tekil ya da çoğul bakımından önce geldikleri isimle uyumlu olmalıdırlar. İsim eril ise edat da eril olmalı ya da isim tekil ise edat da tekil olmalıdır. İki çeşit edatımız var. Articoli determinativi ve articoli indeterminativi işleyeceğimiz. Bir üçüncüsü var ama articoli partitivi bunu işlemeyeceğim. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Dolayısıyla articoli indeterminativi yani belirli tanım edatlarıyla dersimize başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunlar çok keskin ve belirli olan bir kişiyi, şeyi veya hayvanı, eşyayı gösterir. Örnekleyelim hemen. Bakalım ne demiş? La cartella di Carlo è rossa. Yani Carlo'nun klasörü kırmızı. Yani burada herhangi bir klasöre değil de Carlo'nun klasörüne atıfta bulunuyor. Dolayısıyla burada kullanılacak artikel determinativo yani belirleyici. Peki bunlar nasıl kullanılır? Bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi eğer eril olan kelime sessiz harf ile başlıyorsa başına il gelir tekilde, çoğulda da i gelir. Hemen örneklendirelim. Bakın burada sessiz harfle başlıyor hepsi. Dolayısıyla başına il gelmiş. Il ragazzo erkek çocuk, i ragazzi erkek çocuklar, il bambino erkek bebek, i bambini erkek bebekler, il libro kitap, i libri kitaplar, il negozio dükkan, i negozi dükkanlar, il dottore i dottori doktorlar. Eğer arkadaşlar eril olan kelime S artı sessiz harf ile başlıyorsa başına artikel olarak lo ve y gelir. Yani burada bakıyoruz S artı sessiz harf S, T, S, P, S ve S, Q. Yani lo studente öğrenci. Gli studenti'ye dönüşüyor çoğulda. Öğrenciler. Lo spagnolo İspanyol. Gli spagnoli İspanyollar. Lo svedese İsveçli. Gli svedesi İsveçliler. Lo squalo köpek balığı. Gli squali köpek balıkları gibi. Peki eğer eril olan kelime GN, PN, PS ile başlıyorsa yani GN, PN, PS ile başlıyorsa artikel olarak ne gelecek? Ona bir bakalım. L'ognomo cüce. Çoğulda li olmuş. Li gnomi cüceler. Lo psikanalista psikanalist. Gli psikanalisti psikanalistler. Lo pneumatico pneumatik. Gli pneumatici pneumatikler. Peki eril olan kelime Z, X, Y ile başlıyorsa arkadaşlar o zaman yine tekillerde lo, çoğullarda y gelecek. Hemen örnekleyelim. Lo zaino sırt çantası. Çoğulu ne oluyor? Gli zaini sırt çantaları. Lo xilofono xilofon. Gli xilofoni xilofonlar. Lo yogurt yoğurt. Gli yogurt yoğurtlar. Peki sesli harf geldiğinde ne oluyor? Yani el apostrof oluyor tekillerde. Çoğullarda yine li oluyor. Bunu da örneklendirelim. Amico ne olmuş? A'la başladığı için yani sesli harfle başladığı için el apostrof gelmiş. L'amico arkadaş. Gli amici arkadaşlar. L'albero ağaç. Gli alberi ağaçlar. L'elemento element öğe. Gli elementi öğeler.
Bu şekilde devam ediyor. Şimdi dişillere bakacak olursak dişiller çok daha basit arkadaşlar. Yani eğer dişil kelime sessiz harf ile başlıyorsa tekillerde başına la artikeli, çoğularda ise l gelir. Şurada görüldüğü gibi. Neymiş? R ile başlıyor. Yani sessiz harfle başlıyor. La ragazza kız çocuk demek. Le ragazze kız çocukları. La casa ev. Le case evler. La bambina kız bebek. Le bambine kız bebekleri gibi. Eğer dişil kelime sesli harf ile başlıyorsa o zaman artikil olarak el apostrof olacak tekillerde. Çoğularda ise yine L şeklinde olacak. Amica A ile başlıyor. Sessiz harf, sesli harf düzeltiyorum. L'amica kız arkadaş. Le amiche kız arkadaşlar. L'educatrice eğitmen. L'educatrici eğitmenler. L'abitudine alışkanlık. Le abitudini alışkanlıklar. Evet, şimdiye kadar gördüklerimiz determinativiydi. Şimdi indeterminativlere bakalım arkadaşlar. Belirsiz tanım edatları bunlar. Yani bunlar belirsiz, belirtilmemiş bir kişiyi, bir şeyi veya bir hayvanı gösterir. Belirtilmemiş olan. Örneklendirelim hemen. Ne demek istiyormuş? Carlo desidera una cartella rossa. Carlo kırmızı bir klasör istiyor. Şimdi burada Carlos'un hangi klasör istediğini belirtmiyor. Yani ancak kırmızı olduğu sürece genel bir klasör belirtiyor. Bakalım şimdi tekillere ve feminiyelere, dişillere. Mesela eril olan yani maskile olan kelimelerde apostrof olmuyor. Yani ve sesli harf geliyorsa, yani örneğin un albero herhangi bir ağaç, o zaman un kelimesini kullanıyoruz. Ya da un zaino herhangi bir sırt çantası. Eğer GN, PN, PS, X, Y, Z ya da S artı konsonantı, yani S artı ses harf var ise, öyle başlıyorsa kelimemiz, mesela o zaman örnek olarak uno scorpione'de uno edatını kullanıyoruz. Dişillerde de apostrof oluyor. Eğer sesli harf ile başlıyorsa. Bunu da örneklendirelim. Amica mesela, un amica herhangi bir arkadaş olduğunda un apostrof kullanılıyor. Una'yı da bütün sessiz dişillerle kullanıyoruz. Örneğin herhangi bir et diyecek olursak la carne'yi çevirdiğimizde una carne şeklinde olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de burada sona eriyor. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derste de görüşmek üzere. Hepinize hoşça kal diyorum. İtalyanca la kal diyorum.